Evet sevgili çocuklar, Deniz Öğretmen kanalına hoş geldiniz. Bugün şimdi sizlerle tam sayılarda çıkarma işlemi konusunu göreceğiz. Öncelikle bilgimiz var. Bilgimizi beraber okuyalım. Tam sayılarla çıkarma işlemi toplama işleminden faydalanarak yapılır. Şimdi çıkarma işleminin kuralını hatırlayalım. A sayısından B sayısını çıkardığımızda sayısına ulaşıyorduk. Burada A sayısına eksilen, B sayısına çıkan, C sayısına ise fark diyorduk. Çıkarma işlemi yapılırken çıkan sayının işareti değiştirilir ve çıkarma işlemi toplama işlemine dönüştürülür. Daha sonra da toplama işlemi yapılır. Önceki videomuzda tam sayılarla toplama işlemi nasıl yapılır anlatmıştım. Dilerseniz bu videoyu izledikten sonra o videomu da tekrar izleyerek toplama işlemi, tam sayılarda toplama işlemi nasıl yapılır hatırlayabilirsiniz. İşlem çok basit aslında. Bakın birinci sayımız sabit kalıyor. Eksi 3 sayımız var burada. Tekrar alta yazıyoruz. Çıkarma işlemini toplama işlemine çeviriyoruz. Burada artı 2 var. Artı 2'nin de işareti değişiyor ve eksi 2 olarak yazıyoruz tekrar. Şimdi artık yeni işlemimizde eksi 3 ile eksi 2'yi topladığımızda eksi 5 sonucuna ulaşırız. Diğer örneğimizi inceleyelim. Evet, eksi 7'den eksi 5'i çıkarmamızı istiyor. Neydi kuralımız? Eksi 7 sayısını aynen yazıyoruz. Eksi çıkarma işlemindeki eksiyi artıya dönüştürdük. Eksi 5'i de artı 5 olarak yazıyorduk. Ne yapıyoruz? 7 sayısı 5 sayısından büyük olduğu için 7'den 5'i çıkardık. 2 büyük olan sayının işareti negatif olduğu için de başına eksiği koyuyoruz. Sonuç eksi 2 olur. Evet, şimdi sayma pullarıyla çıkarma işlemi nasıl yaparız onu göstereceğiz. Dilerseniz hatırlayalım. Artı pul artı 1 sayısını, eksi pul ise eksi 1 sayısını temsil ediyordu. Şimdi artı ile eksi pullar yan yana bir çift oluşturduklarında bunu sıfır olarak kabul ediyoruz. Çıkarma işleminde amaç eksilen sayı kadar puldan çıkan sayı kadar pulu eksiltmektir. Şimdi nasıl yapıyoruz? Örneği görelim. Bakın artı 4'ten artı 1'i çıkarmamızı istiyor. Şimdi birinci kutumuza 4 tane artı pul çizeriz. Şimdi bu 4 puludan bir tane pul çıkarmamızı istiyordu. Şimdi yapmamız gereken 4 pulu tekrar yazdık ve bir pulu alıp kutunun dışına çıkarıyoruz. Geriye kaç pulumuz kaldı? 3 tane pulumuz kaldı. Tekrar sonuç kısmına 3 tane pulumuzu yazarız. Aslında burada işlem olarak ne yaptık? Artı 4'ten artı 1'i çıkardığımızda artı 3 sonucuna ulaşmış olduk. Evet, şimdi çocuklar ikinci örneğimize baktığımızda eksi 2'den eksi 5 sayısını çıkarmamızı istiyor. Şimdi birinci kutuya tekrar 2 tane negatif pul çizeriz. Burada dikkat etmemiz gereken husus şu: 2 tane negatif pulum var ama benden eksi 5 yani 5 tane negatif pulu çıkarmamı istiyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Öncelikle tekrar ikinci kutuya 2 tane negatif pulumuzu yazarız. Bakın 5 tane negatif puldan kaç tane pulum eksik? 3 tane. O yüzden 3 tane daha hem artı hem eksi negatif pul kutuya yazarım. Şimdi bunu neden yazdım? Kuralımızı hatırlayın. Artı ve eksi negatif pullar neyi temsil ediyordu? Sıfırı temsil ediyordu. Yoksa o zaman tamamlamam için eksi ve artı 3 tane daha negatif pul yazdığımda, bakın artık kutumda benim 5 tane negatif pulum var. Çıkarmam gereken 5 pulu artık çıkarabiliyorum. Geriye kaç tane pulum kaldı? 3 tane pozitif artı pulum kaldı. Sonuç kısmına da, sonuç kutusuna da bu 3 tane artı pulumu
yazarım. İşlem olarak yapmış olsaydık hatırlayalım. Birinci sayım yine sabit. İşareti değiştiriyorum. Eksiyi artı yaptım. İkinci sayının da işaretini değiştirmem gerekiyordu. Eksi 5'i ne yaptım? Artı 5'e çevirdim. Eksi 2'den artı 5'i çıkardığımızda da artı 3 sonucuna ulaşırız. Şimdi ikinci örneğe bakalım. Burada da bizden eksi 6'dan artı 2'yi çıkarmamızı istiyor. Yine birinci kutuya 6 tane negatif pul yazarım. Pardon. Şöyle negatif olacak bu. Evet, 6 tane negatif pulumu yazdım. Bakın benim artı 2 pulum da yok. Artı 2 yazmam için bir önceki örnekte anlattığım gibi 2 tane artı ve eksi pul yazdığımda artık artı 2 pula ulaşmış olacağım. Tekrar öncelikle 6 tane negatif pulumu ikinci kutuya yazayım. Evet, şimdi yapmam gereken 2 tane de artı ve eksi pulumu yazmam. Şimdi artık benden neyi çıkarmamı istiyor? Artı 2. Yani 2 tane pozitif pulu çıkardığımda bakın geriye 8 tane negatif pulum kalır. Bunu da sonuç kısmındaki kutuya yazarız. Evet, çıkarma işlemi olarak yapacak olsaydık bunu da birinci sayım yine aynen yazılıyordu. Eksi işareti artıya çevirdim. Artı 2'yi de eksi 2'ye çevirmiş oldum. Eksi 6 ile eksi 2'yi topladığımızda eksi 8 sonucuna ulaşırız.